Kısım 2. Beyniniz ve meditasyon. Bölüm 6. 3 beyin. Düşünmek, yapmak, olmak. Bir insan beynini bir bilgisayarla karşılaştırmak genelde işe yarar ve sizin beyninizin hali hazırda benliğinizi ve yaşamınızı değiştirmek için ihtiyacınız olacak tüm donanıma sahip olduğu doğrudur. Ama yeni bir yazılım yüklemek için o donanımı en iyi nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? Benzer donanım ve yazılımlara sahip iki bilgisayar düşünün. Biri bir çaylağın elinde, diğeri ise tecrübeli bir bilgisayar uzmanı tarafından kullanılıyor. Çaylak bırakın bir bilgisayarı nasıl yapacağını, onunla neler yapabileceği konusunda çok az bilgiye sahip. Kısım 2'nin ardında yatan niyet, beyin hakkında uygun bilgiler vermek, böylece kullanıcısı olarak siz yaşamınızı değiştirmek için meditatif süreci kullanmaya başladığınızda beyninizde ve meditasyonlarınızda nelerin neden olması gerektiğini bilmenizdir. Değişim, yeni düşünme, yapma ve olma yolları getirir. Araç kullanmayı biliyorsanız büyük olasılıkla düşünme, yapma ve olmanın en temel örneğini yaşamışsınız demektir. Başta attığınız her adımı ve yolun tüm kurallarını düşünmek zorundaydınız. Sonra ne yaptığınıza dikkat ettiğiniz sürece araç kullanma konusunda oldukça yeterli hale geldiniz. Sonunda bir sürücü oldunuz, bilinçli zihniniz kenara çekildi ve yolcunuz oldu. Ve o günden bu yana büyük olasılıkla sürücü koltuğuna oturan hep bilinçaltınız oldu. Artık araç kullanmak sizin için otomatik ve kendiliğinden gelen bir eylemdir. Öğrendiklerinizin büyük bir bölümü düşünmeden yapmaya ve olmaya geçen bu ilerleme sayesindedir ve beynin 3 bölgesi bu öğrenme şekline olanak sağlar. Ama düşünmeden olmaya, doğrudan doğruya geçebileceğimizi ve büyük olasılıkla yaşamınızda bunu çoktan tecrübe ettiğinizi biliyor muydunuz? Bu kitabın kalbi olan meditasyonla son bölüm meditasyona bir başlangıç sağlayacak diye bir notu var. Bu kitabın kalbi olan meditasyonla olmak istediğiniz ideal benlik hakkında düşünmekten o yeni benliği olmaya direkt olarak geçebilirsiniz. Kuantum yaratılışının anahtarı budur. Her değişim düşünmekle başlar. Yeni düşüncelerimizi yansıtan yeni nörolojik bağlantılar ve devreler yaratabiliriz. Ve hiçbir şey beyni öğrenmekten, bilgi ve tecrübeleri özümsemekten daha çok heyecanlandırmaz. Bunlar beyin için afrodizyaktır. Beyin 5 duyumuzdan aldığı her sinyali sever. Her saniye milyarlarca veri işler, bilgileri analiz eder, inceler, ayırır, anlamlandırır, sınıflandırır ve dosyalar ki gerektikçe bizim için ulaşabilsin. Gerçekten insan beyni bu gezegenin en üstün süper bilgisayarıdır. Hatırlayacağınız gibi zihninizi gerçekten nasıl değiştirebileceğinize dair anlayışın temeli ağ örme kavramıdır. Yani nöronların uzun soluklu, alışkanlığa dayalı ilişkiler kurmasıdır. Hep in öğrenme kuramından söz ettim. Birlikte ateşleyen sinir hücreleri birleşirler. Yani nörobilimciler çocukluktan sonra beyin yapısının nispeten değişmez olduğunu düşünürdü. Ama yeni bulgular yetişkinlik döneminde beynin ve sinir sisteminin pek çok niteliğinin yapısal ve işlevsel anlamında öğrenme, hafıza ve beyin hasarından iyileşme dahil değişebileceğini göstermektedir. Ama bunun aksi de doğrudur. Birlikte ateşlemeyen sinir hücreleri birleşemezler. Kullanmazsanız kaybedersiniz. İstenmeyen bağlantıları koparmak veya kesmek için bilinçli düşünceye bile odaklanabilirsiniz.
Bu yüzden düşünme, hissetme ve davranma şeklinizi renklendiren şeylerin pek çoğundan kurtulabilirsiniz. Yeniden örülmüş bir beyin geçmişin devrelerini esas alarak ateşlemeyecektir. Nöroplastisite mucizesi, yani beynin çevreden ve bilinçli niyetlerinizden gelen girdilerin bir sonucu olarak her yaşta yeniden ağ kurma ve yeni devreler yaratma becerisi. Nöroplastisite. Yeni bir zihin seviyesi yaratabiliyor olmamızdır. Bir nevi nörolojik eskiye güle güle yeniye merhaba durumu. Nörobilimcilerin budama ve filizlenme dedikleri bir süreç vardır. Bu benim öğrenme ve unutma dediğim şeydir ve bizim mevcut kısıtlamalarımızın üzerine yükselip koşullanmamıza veya koşullardan daha büyük olmamıza olanak verir. Yeni bir kendimiz olma alışkanlığı yaratırken özünde bilinçaltı bir olma sürecine dönüşen şeyin bilinçli kontrolünü ele alırız. Zihnin bir hedef, yani öfkeli bir insan olmayacağım ve bedenin bir başka hedef, öfkeli kalıp ve güzel kimyasalların içinde yüzelim doğrultusunda çalışmasındansa zihnin niyetini bedenin tepkileriyle bütünleştirmek isteriz. Bunu yapmak için yeni bir düşünme, yapma ve olma hali yaratmamız gerekir. Yaşamlarımızı değiştirmek için önce düşünce ve duygularımızı değiştirmek, sonra yeni bir tecrübe yaşamak için yeni bir duygu yaratan bir şey yapmamız, yani eylem veya davranışlarımızı değiştirmemiz ve en son yeni bir olma haline geçene dek, yani zihin ve beden bir olana dek o duyguyu ezberlememiz gerektiğini düşünürsek en azından çaresiz olmadığımızı söyleyebiliriz. Beynin nöroplastisit olmasının yanı sıra kullanabileceğimiz birden fazla beynimiz olduğu da gerçektir. İşin aslı bizde 3 beyin vardır. Yani bu noktada amacımızdan şaşmamak adına bu bölüm 3 beynin yalnızca kendimiz olma alışkanlığını kırmakla ilişkili olan işlevlerine ayrılmıştır. Kişisel bir noktaya değinmek gerekirse, ben beynin ve sinir sisteminin diğer bileşenlerinin bizim için neler yapabileceğini araştırmanın müthiş büyüleyici bir keşif olduğunu düşünüyorum. Birinci kitabım Evolving Your Brain bu konuya burada yer vereceğimizden daha ayrıntılı bir şekilde değindi. Beyin, zihin ve beden hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için web sitesi www.drjoedispenza.com adresinde ve elbette daha pek çok harika kitap ve web sitesinde yeterli bilgi yer almaktadır. Düşünmekten yapmaya neokorteks bilgiyi işler. Sonra bizi öğrendiklerimizi yaşamaya sevk eder. Düşünen beynimiz, yani neokorteks, beynin cevize benzeyen dış kaplamasıdır. İnsanlığın en yeni, en ileri nörolojik donanımı olan neokorteks, bilinçli zihnin, kimliğimizin ve diğer yüksek beyin fonksiyonlarının merkezidir. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz ön lob, neokorteksin 4 parçasından biridir. Özünde neokorteks beynin mimarı ya da tasarımcısıdır. Öğrenmenize, hatırlamanıza, mantık yürütmenize, analiz etmenize, plan yapmanıza, yaratmanıza, olasılıkları düşünmenize, icat etmenize ve iletişim kurmanıza olanak verir. Bu alan gördükleriniz ve duyduklarınız gibi duyusal verileri kaydettiğiniz yer olduğundan neokorteks sizi dış gerçekliğe bağlar. Genel anlamda neokorteks bilgi ve tecrübeyi işler. Önce bilgiyi, veri veya semantik bulgu, yani entelektüel olarak öğrendiğiniz felsefi veya teorik kavramlar formunda alır, neokorteksi yeni sinaptik bağlantılar ve devreler oluşturmaya teşvik edersiniz.
Sonra aldığınız bilgiyi kişiselleştirmeye veya uygulamaya, öğrendiklerinizi göstermeye karar verdiğinizde mutlaka yeni bir tecrübe yaratırsınız. Bu nöral ağlar adındaki nöron kalıplarının neokortekste oluşmalarını sağlar. Bu ağlar entelektüel olarak öğrendiklerinizin devresini pekiştirir. Neokorteksin bir slogan olsaydı şöyle bir şey olabilirdi: bilgi zihin içindir. Basit bir dille açıklamak gerekirse bilgi tecrübenin öncüsüdür. Neokorteksiniz henüz tecrübe etmediğiniz ama sizin için gelecek bir zamanda bir potansiyel olarak var olan fikirleri işlemekten sorumludur. Siz yeni düşüncelere odaklandıkça davranışınızı değiştirmeyi düşünmeye başlarsınız. Çünkü karşınıza fırsat çıktığında yeni bir netice elde etmenin tek yolu budur. Sonra rutin eylemlerinizi ve tipik davranışlarınızı değiştirdikçe normalden farklı bir şey olur ve deneyimlemeniz için yeni bir olay üretir. Yeni olaylardan yeni duygulara. Limbik beyin tecrübeleri hatırlamamıza yardımcı olmak için kimyasallar üretir. Neokorteksin altında yer alan limbik beyin, yani memeli beyin olarak da bilinir, İnsanlar, yunuslar ve diğer primatlar dışındaki memelilerde beynin en gelişmiş ve uzmanlaşmış alanıdır. Limbik beyni kimyasal beyin ya da duygusal beyin olarak düşünebilirsiniz. Yeni bir tecrübenin ortasındayken ve duyularınız dış dünyanızdan neokorteksinize o tecrübeyle ilgili bilgiler gönderirken nöral ağları onları olayı yansıtacakları şekilde örgütler. Böylece tecrübe beyni yeni bilgiden de öte zenginleştirir. Bu nöron ağları o yeni tecrübeye özel belirli bir kalıpla ateşlendikleri an duygusal beyin peptitler formunda kimyasallar üretir ve salgılar. Bu kimyasal kokteylin o an yaşadığımız duyguları yansıtan belirli bir imzası vardır. Şimdi bildiğiniz gibi duygular tecrübenin nihai ürünüdür. Yeni bir tecrübe yeni bir duygu yaratır. Yani bu da genlere yeni sinyaller gönderir. Bu yüzden duygular bedene olayı kimyasal olarak kaydetmelerini işaret eder ve siz öğrendiğiniz şeyi somutlaştırmaya başlarsınız. Bu süreçte limbik beyin uzun süreli anılar oluşturmaya yardımcı olur. Her tecrübeyi daha iyi anımsarsınız. Çünkü olay yaşanırken duygusal olarak neler hissettiğinizi hatırlarsınız. Yani neokorteks ve limbik beyin birlikte bildirimsel anılar oluşturmamıza yardımcı olurlar. Yani öğrendiğimiz ya da tecrübe ettiğimiz şeyleri ifade edebiliriz. Bildirimsel ve bildirimsel olmayan anılar hakkında daha detaylı bilgiler için birinci kitabıma bakabilirsiniz. O zaman yüklü tecrübelerle nasıl duygusal olarak işaretlendiğimizi görebilirsiniz. Bir kez evlenmiş tüm insanlar size sevdikleri insan evlenme teklif ettiğinde nerede olduklarını ve ne yaptıklarını anlatabilirler. Belki de eşleri bir dizinin üzerine çöküp cebinden küçük bir kutu çıkardığı sırada onlar en sevdikleri restoranın terasında harika bir yemek yiyor, o yaz gecesinin pamuksu esintilerini hissediyor ve arka planda çalan Mozart besteleri eşliğinde gün batımını seyrediyorlardı. O an yaşadıkları her şeyin kombinasyonu onlara kendilerini normal benliklerinden çok farklı hissettirdi. Kimlik benliklerinin ezberlediği tipik içsel kimyasal denge gördükleri, duydukları ve hissettikleri karşısında tepetaklak oldu. Bir anda genelde beyni bombardımana tutan ve bizim tahmin edilebilir şekillerde düşünmemize ve hissetmemize neden olan bilindik, rutin çevresel uyarıcılardan uyandılar. Özgün olaylar bizi öyle şaşırtır ki mevcut anın daha çok farkına varırız. Limbik beynin bir slogan olsaydı şöyle olurdu: tecrübe beden içindir.
Bilgi zihin içinse ve tecrübe beden içinse, o zaman bilgiyi uyguladığınız ve yeni bir tecrübe yarattığınız zaman bedene zihnin entelektüel olarak öğrendiği şeyi öğretmiş olursunuz. Tecrübe olmadan bilgi yalnızca felsefedir. Tecrübe olmadan bilgi ise cahillik. Gerçekleşmesi gereken bir ilerleme vardır. Bilgiyi almalı ve onu yaşamalı, ona duygusal anlamda kucak açmalısınız. Yaşamınızı nasıl değiştirebileceğinizi anlattığım şu esnada hala benimleyseniz, bilgi edinmeyi ve sonra yeni bir duygu üreten yeni bir tecrübe yaşamak için adım atmayı öğrenmişsinizdir. Şimdi o duyguyu ezberlemeli ve öğrendiklerinizi bilinçli zihinden bilinçaltı zihne aktarmalısınız. Anlatacağımız üçüncü beyin bölgesinde bunu yapmak için gereken donanıma sahipsiniz. Düşünmek ve yapmaktan olmaya. Cerebellum sürekli düşünceleri, tutumları ve davranışları saklar. Bir telefon numarasını veya kart şifresini bilinçli bir şekilde hatırlayamadığımızı ama bunu çok fazla tekrar ettiğimiz için bedenin o bilgiyi zihinden daha iyi bildiğini ve parmaklarımızın işi kendiliğinden hallettiğini anlatmıştım. Bu size küçük bir şey gibi görünebilir ama beden en az bilinçli zihin kadar ya da ondan daha çok bildiği zaman bir tecrübeyi bilinçli efor sarf etmeden yeterince tekrar ettiğinizde o eylemi, davranışı, tutumu ya da duygusal tepkiyi ezberler ve en nihayetinde bir beceri ya da alışkanlığa dönüştürürsünüz. Bu seviyede beceriye eriştiğinizde bir olma haline geçiş yaparsınız. Bu süreçte yaşamınızı değiştirmede önemli bir rol oynayan üçüncü beyin alanını, yani bilinçaltının merkezi cerebellumu devreye sokmuşsunuzdur. Beynin en aktif bölümü olan cerebellum kafatasının arkasında bulunur. Bunu beynin mikro işlemcisi ve hafıza merkezi olarak düşünün. Cerebellumdaki her nöron en az 200 bin ila 1 milyon diğer hücreyle bağlantı kurma, denge, koordinasyon, beden bölümlerinin konumsal ilişkisine dair farkındalık sağlama ve kontrollü hareketleri yerine getirme potansiyeline sahiptir. Cerebellum yer etmiş tutumlar, duygusal reaksiyonlar, tekrarlanan eylemler, alışkanlıklar, koşullanmış davranışlar ve bilinçaltı refleks ve becerilerin yanı sıra belirli basit eylem ve beceriler depolar. Muazzam bir hafıza kapasitesine sahip olduğundan çeşitli öğrenilmiş bilgi türlerini kolaylıkla beden ve zihnin programlanmış evrelerine indirir. Bir olma hali içinde olduğunuzda yeni bir nörokimyasal benlik ezberlemeye başlarsınız. Bu noktada cerebellum kontrolü ele alır, o evreyi bilinçaltı programlamanızın ayrılmaz bir parçasına dönüştürür. Yani alışkanlık oluşumuna dair bilimsel çalışmalar beynin bazal ganglia adı verilen ek bir parçasına değinmektedir. Bu parça programlama süreciyle birlikte çalışır. Ancak amacımızdan uzaklaşmamak adına ondan söz etmekle yetineceğiz. Cerebellum bildirimsel olmayan anıların bölgesidir. Yani bir şeyi öyle sıklıkla yaparsınız ki bu sizin doğanıza dönüşür ve üzerinde düşünmezsiniz. Öyle otomatiktir ki nasıl yapıldığını ifade etmek veya açıklamak zordur. Bu olduğunda mutluluğun, yani ya da hangi tutum, davranış, beceri veya niteliğe odaklanıyor ya da zihinsel veya fiziksel olarak prova ediyorsanız onun, yeni benliğin içsel olarak ezberlediği bir programa dönüştüğü noktaya ulaşacaksınız. Gelin bu üç beynin bizi nasıl düşünmekten yapmaya ve yapmaktan olmaya götürdüğüne bakmak için bir gerçek yaşam örneği kullanalım. Önce bilinçli zihinsel prova yoluyla düşünen beynin yeni bir zihin yaratmak adına yeni devreleri aktive etmek için bilgiyi nasıl kullandığını göreceğiz. Sonra
Düşüncemiz bir tecrübe yaratır ve duygusal, yani limbik beyin aracılığıyla bu yeni bir duygu yaratır. Düşünen ve hisseden beyin bedeni yeni bir zihne koşullandırır. Sonuçta eğer zihin ve bedenin bir bütün olarak çalıştığı noktaya erişirsek, cerebellum yeni nörokimyasal benliği ezberlememize olanak verir ve şimdi yeni olma halimiz bilinçaltımızda içsel bir program olur. İş başındaki üç beyne gerçek yaşam örneği. Bu fikirlere pratik bir bakış olması açısından yakın zamanda merhamet üzerine birkaç düşündürücü kitap okuduğunuzu düşünelim. Dalai Lama'nın kitabı, Rahibe Teresa'nın biyografisi ve Assisi Aziz Francesco'nun derlemeleri de bunlara dahil olsun. Bu bilgi sizin kutunun dışında düşünmenize olanak verir. Bu metinleri okumak düşünen beyninizde yeni sinaptik bağlantılar oluşturur. Öncelikle merhamet felsefesini öğrenirsiniz. Yani başka insanların tecrübeleri aracılığıyla kendi tecrübeleriniz değil. Dahası öğrendiklerinizi her gün gözden geçirerek bu nöral bağlantıları pekiştirirsiniz. Öyle coşkunluk hissedersiniz ki tavsiyeler dağıtıp ilgi odağı olarak arkadaşlarınızın tüm sorunlarını çözersiniz. Harika bir filozof olursunuz. Entelektüel anlamda neden bahsettiğinizi iyi bilirsiniz. İşten eve dönerken eşiniz arayıp kayınvalidenizin sizi 3 gün sonra akşam yemeğine davet ettiğini haber verir. Aracınızı yolun kenarına çeker ve 10 yıl önce kalbinizi kırdığından beri kayınvalidenizden nasıl nefret ettiğinizi düşünmeye başlarsınız. Birkaç dakika içinde zihinsel bir kirliler listesi oluşturursunuz. Onun çok bilmiş konuşmalarını, sürekli başkalarının lafını bölmesini, kokusunu, hatta yemeklerini hiçbir zaman sevmemişsinizdir. Ne zaman yakınlarda olsa kalp atışlarınız hızlanır, çeneniz kasılır, bedeniniz ve yüzünüz gerilir, endişeli olursunuz ve bir an önce kalkıp kaçmak istersiniz. Hala aracınızda oturmuş düşünürken birden merhamet felsefesi üzerine okuduğunuz o kitapları hatırlarsınız ve teorik olarak öğrendiklerinizi düşünürsünüz. Bir anda aklınıza gelir. Belki o kitaplarda öğrendiklerimi uygulamayı denersem, kayınvalidemle yeni bir tecrübe yaşayabilirim. Bu akşam yemeğinin sonucunu değiştirmek için kişiselleştirebileceğim ne öğrendim? O anlayışı kayınvalidenizle uygulama fikrini düşündüğünüzde harika bir şey olur. Ona tipik otomatik programlarınızla tepki vermemeye karar verirsiniz. Bunun yerine artık böyle biri olmak istemediğinizi ve nasıl biri olmak istediğinizi düşünmeye başlarsınız. Kendinize sorarsınız. Onu gördüğümde nasıl hissetmek istemiyorum ve nasıl davranmayacağım? Ön lobunuz eski size bağlı olan nöral devreleri soğutmaya başlar. Eski sizin bir kimlik olarak işlev göstermesine son vermeye başlarsınız. Beyniniz aynı şekilde ateşlenmediğinden siz de aynı zihni yaratmıyorsunuzdur. Sonra kayınvalidenize karşı nasıl düşünmek, hissetmek ve davranmak istediğinizi planlamanıza yardımcı olması için o kitapların neler söylediğini düşünürsünüz. Kendinize sorarsınız. Yeni tecrübemin yeni bir duyguya yol açmasını sağlamak için davranışımı, eylemlerimi ve tepkilerimi nasıl değiştirebilirim? Bunun üzerine kendinizi kayınvalidenize sarılırken, ona ilgilendiğini bildiğiniz konularla ilgili sorular sorarken ve yeni saçları veya gözlüğü için iltifat ederken hayal edersiniz. Sonraki birkaç gün boyunca zihninizde yeni ideal benliğinizin provasını yaparken siz daha fazla nörolojik donanım yüklemeye devam edersiniz. Böylece kayınvalidenizle karşı karşıya geldiğinizde uygun devreler, yani yeni yazılım programı hazır olacaktır. Çoğumuz için düşünmekten yapmaya geçmek salyangozları hızlanmaya teşvik etmek gibidir. Gerçekliğimizin entelektüel felsefi dünyasında kalmak isteriz. Bilindik, tanıdık benliğimizin ezberlenmiş
aşina duygusuyla özdeşleşmek isteriz. Bunun yerine eski düşünce kalıplarından vazgeçerek, alışılagelmiş duygusal reaksiyonlara son vererek ve reflekse dayalı davranışları frenleyerek, sonra da yeni olma halleri planlayıp prova ederek kendinizi öğrendiğiniz o bilginin denklemine koyar ve yeni bir zihin yaratmaya başlarsınız. Kendinize kim olmak istediğinizi hatırlatırsınız. Ama burada ele almanız gereken bir başka adım daha vardır. Daha önce kayınvalidenizle özdeşleştirdiğiniz düşünceler, alışılagelmiş davranışlar ve ezberlenmiş duyguları taşıyan eski kişilik benliğinizi gözlemlemeye başladığınızda ne oldu? Bir anlamda bilinçaltının o programları barındıran işletim sistemine girmiştiniz ve o programların gözlemcisiydiniz. Kim olduğunuzu fark ettiğinizde bilinçaltı benliğinizin bilincine varırsınız. Psikolojik olarak kendinizi gerçek deneyimin öncesinde potansiyel bir durumda, yani yaklaşan yemek, hayal etmeye başladığınızda nöral devrenizi olay, yani kayınvalidenize karşı şefkatli olmak, sanki hali hazırda gerçekleşmiş gibi oluşturmaya başlarsınız. Bu yeni nöral ağlar hep birlikte ateşlemeye başladıklarında beyniniz olmaya odaklandığınız ideal benliği temsil eden bir resim, vizyon, model ya da hologram diyeceğim şeyi yaratır. Bu olduğu anda siz düşündüğünüz şeyi diğer her şeyden daha gerçek kılarsınız. Beyniniz düşünceyi tecrübe olarak algılar ve tecrübe hali hazırda gerçekleşmiş gibi gri maddi bir üst seviyeye taşır. Tecrübe aracılığıyla bilgiyi somutlaştırmak, bedene zihnin öğrendiğini öğretmek. Kısa süre sonra maç saati gelir ve siz kendinizi yemek masasında sevgili anneciğinizle karşı karşıya bulursunuz. Tipik davranışları ortaya çıktığında tepkisel davranmak yerine bilinçli kalır, öğrendiklerinizi hatırlar ve onları uygulamayı denersiniz. Yargılamak, saldırmak ya da ona karşı düşmanca duygular beslemek yerine sizin için tamamen farklı bir şey yaparsınız. Kitapların teşvik ettiği gibi anda kalır, kalbinizi açar ve söylediği şeyleri can kulağıyla dinlersiniz. Artık onu geçmişiyle özdeşleştirmezsiniz. Şu işe bakın, davranışınızı değiştirip dürtüsel duygusal reaksiyonlarınızı kısıtladığınızda kayınvalidenizle yeni bir tecrübe yaratırsınız. Bu, limbik beyni yeni kimyasallar hazırlamaya teşvik eder. Sonrasında yeni bir duygu ortaya çıkar ve aniden siz ona karşı gerçekten merhamet duymaya başlarsınız. Onu olduğu gibi görürsünüz, onda kendinizden bir şeyler bile görürsünüz. Kaslarınız gevşer, kalbinizin açıldığını hissedersiniz ve derin, özgür bir nefes alırsınız. O akşam kendinizi öyle harika hissedersiniz ki bu duygu devam eder. Şimdi dünyaya başka gözlerle bakmaya başlamışsınızdır ve kayınvalidenizi gerçekten sevdiğinizi fark edersiniz. Dış gerçekliğinizde bu kişiyle olan yeni, içsel iyi niyet ve sevgi duygularını pekiştirirken merhameti kayınvalidenizle özdeşleştirirsiniz. Yeni bir çağrışımsal bellek yaratırsınız. Merhamet duygusunu hissetmeye başladığınızda bir anlamda bedeninize, yani kimyasal olarak, zihninizin, yani felsefi olarak bildiği şeyi öğretirsiniz ve bu genlerinizden bazılarını devreye sokar ve değiştirir. Şimdi düşünceden eyleme geçersiniz. Davranışlarınız bilinçli niyetlerinizle örtüşür, eylemleriniz düşüncelerinize denktir. Beden ve zihin aynı hizadadır ve birlikte çalışmaktadır. Tam da o kitaplardaki insanların yaptıklarını yapmışsınızdır. Dolayısıyla merhameti beyin ve zihninizle entelektüel olarak öğrenerek ve sonra bu ideali tecrübe yoluyla çevrenizde uygulayarak bu ulvi duyguyu somutlaştırmış olursunuz. Bedeninizi yeni bir merhamet zihni oluşturmaya koşullandırırsınız. Bedeniniz ve zihniniz şimdi işbirliği içindedir. Merhameti somutlaştırırsınız. Bir anda sözcük canlanmıştır.
İki beyin sizi düşünmekten yapmaya götürdüğü ama olma halini nasıl yaratırsınız? Merhameti somutlaştırma gayretinizle şimdi neokorteks ve limbik beynin birlikte çalışmasını sağladınız. Tanıdık alışkanlığa dayalı ezberlenmiş benliğin bir dizi otomatik programla çalışan kutusundan çıktınız ve şimdi yeni bir düşünme ve hissetme döngüsündesiniz. Merhametin nasıl bir his olduğunu tattınız ve bunu düşmanlıktan, soğukluktan ve bastırılmış öfkeden daha çok sevdiniz. Ancak bekleyin, henüz azizlik mertebesine ulaşmadınız. Bir kereliğine zihnin ve bedenin birlikte çalışmasını sağlamak yeterli değildir. Bu sizi düşünmekten yapmaya götürdü. Ama merhamet duygusunu her istediğinizde ortaya koyabilir misiniz? Çevrenizdeki koşullar ne olursa olsun, merhameti bir daha hiçbir kişi ya da durumun sizdeki o eski halini yaratmasına imkan vermeyecek şekilde somutlaştırabilir misiniz? Hayırsa henüz merhamet konusunda ustalaşmamışsınız demektir. Benim ustalık tanımım içsel kimyasal evrimimiz dış dünyadaki her şeyden daha üstün olduğudur. Kendinizi seçilmiş düşünce ve duygularla koşullandırdığınızda, arzu edilen duygusal, kimyasal evreleri ezberlediğinizde ve dış yaşamınızdaki hiçbir şey sizi hedeflerinizden alıkoymadığında usta olursunuz. Hiç kimse, hiçbir şey ya da belirli bir zaman veya yerdeki hiçbir tecrübe içsel kimyasal tutarlılığınızı bozamaz. Seçtiğiniz her an farklı düşünebilir, davranabilir ve hissedebilirsiniz. Kederlerde ustalaşabiliyorsanız, neşede de kolaylıkla ustalaşabilirsiniz. Hayatında kederler yaşamış birilerini tanıyorsunuzdur, değil mi? Onlardan birini arayıp soruyorsunuz. Nasılsın? Şöyle böyle. Bak şimdi, ben bazı arkadaşlarımla yeni bir sanat galerisine gidiyorum. Sonra gerçekten sağlıklı tatlıları olan şu restoranda yemek yiyeceğiz. Ardından biraz canlı müzik dinlemeye gideceğiz. Bizimle gelmek ister misin? Hayır, canım istemiyor. Ama gerçekten kastettiği şeyi söyleseydi şöyle derdi. Ben bu duygusal evreyi ezberledim ve çevremdeki hiçbir şey, hiç kimse, hiçbir tecrübe, hiçbir koşullanma, hiçbir şey beni içsel kimyasal keder evremden alıkoyamaz. Acı çekmek her şeyi unutup mutlu olmaktan daha iyi hissettiriyor. Ben şimdilik bu bağımlılıktan keyif alıyorum ve senin yapmak istediğin tüm o şeyler duygusal bağımlılığımda dikkatimi dağıtabilir. Ama düşünsenize, neşe veya merhamet gibi içsel kimyasal bir evreye ulaşma konusunda kolaylıkla ustalaşabiliriz. Bir önceki örnekte düşüncelerinizi, davranışlarınızı ve duygularınızı yeterince pratik ederseniz, merhametli olmak sizin için doğal bir evre olur. Merhameti düşünmekten bu konuda bir şey yapmaya ve merhamet olmaya geçersiniz. Olmak o şeyin kolay, doğal, kendiliğinden, rutin ve bilinçaltı olduğu anlamına gelir. Merhamet ve sevgi az önce değiştirdiğiniz o kısıtlayıcı duygular kadar otomatik ve tanıdık olur. Öyleyse şimdi bu merhametle düşünme, hissetme ve davranma eylemini tekrarlamanız gerekmektedir. Tekrarlarsanız geçmiş duygusal evrenize olan bağımlılığınıza son verir ve nörokimyasal olarak bedeninizi ve zihninizi merhamet denen içsel kimyasal evreyi bilinçli zihninizden daha iyi ezberlemeye teşvik edersiniz. Sonunda eğer merhamet tecrübesini kasıtlı olarak tekrarlarsanız, yaşamınızdaki koşullardan bağımsız olarak defalarca uygularsanız bedeniniz merhamet zihni olur. Merhameti öyle iyi ezberlersiniz ki dış dünyanızdaki hiçbir şey sizi bu olma halinden alakoyamaz. Şimdi üç beyin birlikte çalışmaktadır ve siz biyolojik, nörokimyasal ve genetik olarak bir merhamet evresindesinizdir. Merhamet size koşulsuz bir şekilde sıradan ve tanıdık geldiğinde bilgiden tecrübeye ve tecrübeden bilgeliğe ilerlemişsiniz demektir.
Bir olma haline geçiş yapmak. İki bellek sistemimizin rolü. Beyinde iki bellek sistemi vardır. Birinci sisteme bildirimsel ya da açık bellek adı verilir. Öğrendiğimiz ya da tecrübe ettiğimiz şeyleri hatırlayabildiğimiz ve ifade edebildiğimizde bunlar bildirimsel anılardır. İki tip bildirimsel bellek vardır. Bilgi, yani felsefi ilimden elde edilen semantik anılar ve tecrübe, yani duygusal tecrübelerden alınan episodik eylemsel bellek. Bunlar belirli bir zaman ve yerde belirli bir şey yaparken veya belirli bir şeye tanık olurken belirli insanlar, hayvanlar veya nesnelerle yaşadığımız olaylardır. Eylemsel bellek beyin ve bedende semantik bellekten daha uzun süre iz bırakır. İkinci bellek sistemi bildirimsel olmayan veya örtülü bellektir. Bir şeyi alışkanlığa dönüşecek kadar sık tekrar ettiğimizde artık onu düşünmemize gerek kalmaz. Neredeyse nasıl yaptığımızı ifade bile edemeyiz. Beden ve zihin bir olur. Bu becerilerimizin, alışkanlıklarımızın, otomatik davranışlarımızın, çağrışımsal anıların, bilinçaltı tutumların ve duygusal tepkilerin merkezidir. Dolayısıyla entelektüel olarak öğrendiğimiz şeyi alıp onu uyguladığımızda, kişiselleştirdiğimizde ve sergilediğimizde davranışımızı bir şekilde değiştiririz. Bunu yaptığımızda yeni bir tecrübe yaratırız ve o da yeni bir duygunun oluşmasını sağlar. Bu eylemi her an tekrarlayabilir, taklit edebilir ya da yaşayabilirsek bir olma haline geçiş yaparız. Bilgelik, tekrarlı tecrübe yoluyla kazanılmış bilgidir ve merhametli olmak, acı çekmek, yargılamak, suçlamak, öfkelenmek, olumsuz veya güvensiz olmak kadar doğal olduğunda bilge oluruz. Yeni fırsatlara açık oluruz. Çünkü bir şekilde yaşam kendini nasıl veya kim olduğumuza göre organize eder. Düşünmekten direkt olarak olmaya geçmek. Meditasyona giriş. Düşünmekten yapmaya ve yapmaktan olmaya geçiş hepimizin zaman zaman gerek araç kullanmayı, gerek örgü örmeyi, gerekse yabancı bir dil konuşmayı öğrendiğimiz zaman yaşadığımız bir ilerleme sürecidir. Şimdi gelin evrimin insanlara verdiği en büyük armağanlardan birinden söz edelim. Düşünmekten olmaya geçme becerisi, hem de herhangi bir fiziksel eyleme gerek olmaksızın. Diğer bir deyişle gerçek maddesel tecrübenin öncesinde olma hali yaratabiliriz. Bunu sürekli yaparız ve bu bir gerçek olana kadar öyleymiş gibi davran durumu değildir. Örneğin partnerinize seyahatten döndüğünde gerçekleştirmek istediğiniz tüm düşünceleri, duyguları ve eylemleri içsel olarak deneyimlediğiniz bir cinsel fantaziniz olduğunu düşünelim. İçsel tecrübenizde öyle gerçek ve mevcut olursunuz ki bedeniniz kimyasal olarak değişir ve gelecekteki olay o anda yaşanıyormuş gibi tepki verir. Yeni bir olma haline geçiş yapmışsınızdır. Benzer bir şekilde yapacağınız konuşmanın zihinsel provasını yapıyor, kendinize bir iş arkadaşınızla yapacağınız yüzleşme görüşmesinde nasıl bir tutum sergileyeceğinizi hatırlatıyor ya da gerçekten çok acıktığınızda ama trafikte ilerleyemediğinizde ne yemek istediğinizi hayal ediyor olabilirsiniz. Her durumda yalnızca tek bir şeye odaklanıyorsunuz. Böyle zamanlarda bedeniniz psikolojik olarak yalnızca o düşünceyle olma haline geçer. Tamam, ama bunu ne kadar ileri götürebilirsiniz? Yalnızca düşünce ve duyguyla sonunda istediğiniz insan olabilir misiniz? Kızımın hayallerinin yaz işini yaşadığı zaman yaptığı gibi belirli bir gerçeklik seçip onu yaşayabilir misiniz? Meditasyon bu noktada devreye girer. Bildiğiniz gibi insanlar
meditatif teknikleri pek çok sebepten kullanırlar. Bu kitapta siz belirli bir amaç için kendiniz olma alışkanlığını kırmanız ve arzu ettiğiniz o ideal benlik olmanız için özel olarak tasarlanmış bir meditasyon öğreneceksiniz. Bu bölümün geri kalanında şu ana kadar ele aldığımız bilgilerin bazılarıyla yakından öğreneceğiniz meditasyonu birleştireceğiz. Yani ne zaman meditasyon veya meditatif sürece değinsem kısım 3'te odak noktamız olacak süreçten bahsediyor olacağım. Meditasyon beyinlerimizi, bedenlerimizi ve olma hallerimizi değiştirmemize olanak verir. En önemlisi bu değişiklikleri hiçbir fiziksel adım atmadan ya da dış çevreyle herhangi bir etkileşim kurmadan yapabiliyor olmamızdır. Meditasyonla tıpkı o piyanistlerin yaptığı gibi gerekli nörolojik donanımı yükleyebiliriz. Ayrıca zihinsel provalarla parmak egzersizi yapanlar gibi bedeni etkileyebiliriz. Yani bu denekler yalnızca zihinsel prova yöntemini kullandılar ama bu yöntem burada çok önemli olsa da meditatif sürecin yalnızca bir bileşenidir. Sizden ideal benliğinizin sahip olacağı nitelikleri düşünmenizi ya da Rahibe Teresa veya Nelson Mandela gibi yüce bir insan olmanın nasıl bir duygu olacağı üzerine kafa yormanızı istesem, yalnızca yeni bir olma halini düşünerek beyninizi yeni şekillerde ateşlemeye ve yeni bir zihin yaratmaya başlarsınız. Bu iş başındaki zihinsel provadır. Şimdi sizden mutlu, dingin halinden memnun ve huzurlu olmanın nasıl bir his olacağını düşünmenizi istiyorum. Yeni bir siz yaratacak olsaydınız kendiniz için neler hayal ederdiniz? Özünde meditatif süreç bu soruyu mutlu, dingin halinden memnun ve huzurlu olmanın ne anlama geldiği konusunda öğrenilmiş ve sinaptik olarak beyninize yer etmiş tüm bilgileri bir araya getirerek yanıtlama olanağı verir. Meditasyonda bu bilgiyi alır ve kendinizi denkleme yerleştirirsiniz. Yalnızca mutlu olmanın nasıl bir his olacağını sormak yerine kendinizi bir mutluluk evresine yaşama pozisyonuna koyarsınız. Sonuçta mutluluğun nasıl bir duygu olduğunu biliyorsunuz. Geçmişte bunu sıkça yaşadınız. Başka insanların nasıl yaşadığını gördünüz. Şimdi yeni bir benlik yaratmak için bu bilgiden seçme ve deneyimleme şansına sahipsiniz. Yeni bir zihin yaratmak için nasıl ön lob aracılığıyla yeni devreleri harekete geçirebildiğinizden söz etmiştim. O yeni zihni bir kez deneyimlediğinizde beyniniz size gelecek gerçekliğinizi yaratmada örnek alabileceğiniz bir model sunan bir tür holografik görüntü yaratır. Gerçek deneyim meydana gelmeden önce yeni nöral devreler yüklediğiniz için Gandhi gibi pasif bir devrim yürütmek ya da Jeanne d'Arc gibi halkınıza öncülük edip bir direkte yakılmak zorunda değilsiniz. Bir direkte yakılmak zorunda değilsiniz. Yalnızca içinizde duygusal bir etki yaratmak için bildiğinizi kullanmanız ve cesaret ve inanç niteliklerini yaşamanız gerekmektedir. Sonuç bir zihin evresi olacaktır. Bu zihin evresini sürekli ürettiğinizde size tanıdık gelmeye başlayacak ve siz yeni devreler kurmaya başlayacaksınız. Bu zihin evresini ne kadar sık üretirseniz bu düşünceler o kadar çok tecrübeye dönüşecektir. Bu düşünce deneyim dönüşümü bir kez gerçekleştiğinde bu tecrübenin nihai ürünü bir duygu, bir his olur. Bu olduğunda bedeniniz yani bilinçaltı zihin olarak fiziksel gerçeklikte meydana gelen bir olay ile yalnızca düşünce yoluyla yaratılan duygular arasındaki farkı bilemez. Bedenini yeni bir zihne koşullandıran biri olarak düşünen beyninizin ve duygusal beyninizin şimdi birlikte çalıştıklarını fark edeceksiniz. Düşüncelerin beyin ve duyguların beden için olduğunu unutmayın. Meditatif sürecin bir parçası olarak belirli bir şekilde hissettiğiniz ve düşündüğünüz zaman başladığınızdan farklısınızdır. Yeni yüklenen devreler, bu düşünce ve duygularla üretilen nörolojik ve kimyasal değişimler sizi öyle değiştirir ki beden ve beyinde bu değişiklikleri gösteren bulgular meydana gelir. Bu noktada bir var olma haline geçersiniz. Artık mutluluğu, minneti ya da başka bir duyguyu pratik etmezsiniz. Mutlu ya da minnettar olursunuz.
Bu zihin ve beden durumunu her gün üretebilirsiniz. Bir olayı defalarca tekrar yaşayabilir ve yeni, ideal benlik olduğunuz takdirde o deneyime vereceğiniz duygusal tepkiyi defalarca üretebilirsiniz. Meditatif seans sona erdiğinde kendinizi o yeni olma halinde bulursanız, nörolojik, biyolojik, kimyasal ve genetik anlamda değiştirilmiş olarak bu değişimleri bir tecrübeden önce devreye sokmuş olursunuz ve bu durumda olduğunuz kişiye denk şekillerde davranmaya ve düşünmeye daha meyilli hale gelirsiniz. Kendiniz olma alışkanlığını kırmışsınız demektir. Bir hatırlatma olsun. Yeni bir olma halinde, yeni bir kişilikte olduğunuzda aynı zamanda yeni bir kişisel gerçeklik yaratırsınız. Bunu tekrar etmeme izin verin. Yeni bir olma hali yeni bir kişilik yaratır. Yeni bir kişilik yeni bir gerçeklik yaratır. Bu meditatif uygulamanın istenen etkiyi yaratmak için üç beyninizi de devreye sokup sokmadığını nasıl bileceksiniz? Basit. Sürece yatırım yapmanın neticesi olarak farklı hissedeceksiniz. Eğer tıpkı baştaki gibi hissediyorsanız, aynı katalizör sizde yeni aynı etkileri yarattıysa, o zaman kuantum alanında hiçbir şey olmamış demektir. Aynı düşünce ve duygularınız alanda aynı elektromanyetik sinyali yaratmaktadır. Kimyasal, nörolojik, genetik veya başka bir şekilde değişmemişsinizdir. Ama meditasyon seansından sonra kendinizi farklı hissetmeye başlar ve bu değiştirilmiş zihin ve beden durumunu koruyabilirseniz o zaman değişmişsinizdir. İçinizde değiştirdiğiniz şey, yarattığınız yeni olma hali, şimdi dışınızda da bir etki yaratmalıdır. Siz, evrenin etki tepki modelinin ötesine, harici bir şeyin düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve duygularınızı yönettiğini söyleyen Newtoncu kavramın ötesine geçmişsinizdir. Birazdan bu noktaya tekrar geleceğim. Ayrıca gayretlerinizin bir neticesi olarak yaşamınızda beklenmedik ve yeni bir şey belirirse yine meditasyonunuzun verimli geçtiğini anlarsınız. Unutmayın, kuantum modeli bize yeni bir zihin ve yeni bir olma hali yarattıysanız değiştirilmiş bir elektromanyetik imzaya sahip olduğunuzu söyler. Farklı düşündüğünüz ve hissettiğiniz için gerçekliği değiştirirsiniz. Birlikte düşünce ve duygular bunu yapabilir. Ayrıyken yapamazlar. Size tekrar hatırlatayım. Bir şekilde düşünüp başka bir şekilde hissederken yaşamınızda herhangi bir şeylerin değişmesini bekleyemezsiniz. Düşünce ve duygularınızın kombinasyonu olma halinizdir. Olma halinizi değiştirin ve gerçekliğinizi değiştirin. Tutarlı sinyaller bu noktada devreye girer. Dış dünyanızdan bağımsız olarak kuantum alanına düşünce ve duyguda, yani olma hali, tutarlı bir sinyal gönderebilirseniz o zaman yaşamınızda farklı bir şey belirir. Bu olduğunda kuşkusuz güçlü bir duygusal tepki yaşarsınız ve bu da sizi bir kez daha yeni bir gerçeklik yaratmaya iter. Siz de bu duyguyu çok daha güzel bir tecrübe yaratmak için kullanabilirsiniz. Tekrar Newton'a dönelim. Hepimiz yaşamın etki ve tepkiyle yönetildiğini öne süren Newton düşüncesiyle koşullandırıldık. Başımıza iyi bir şey geldiğinde minnet veya mutluluk ifade ederiz. Bu yüzden duygularımızı düzenlemesi için sürekli birilerinden veya bir şeylerden medet umarak yaşarız. Bunun yerine ben sizden kontrolü ele almanızı ve süreci içe çevirmenizi istiyorum. Belirli bir şekilde hissetmenizi sağlayacak bir olay beklemek yerine fiziksel alemdeki bir tecrübeden önce onun vereceği duyguyu yaratın. Bedeninizi duygusal olarak minnet uyandıran bir tecrübenin hali hazırda gerçekliğine inandırın. Bunu yapmak için kuantum alanından bir potansiyel seçebilir ve onu yaşamanın nasıl bir duygu olacağını tadabilirsiniz. Sizden kendinizi gelecek benliğinizin o olası sizin yerinize koymak için düşünce ve duygularınızı kullanmanızı ve şimdi o insan olduğunuza inandırmak için bedeninizi duygusal anlamda koşullandırmaya başlamanızı istiyorum. Meditasyon seansının ardından gözlerini açtığında kim olmak istiyorsunuz?
Bu ideal benlik olmak ya da arzu edilen tecrübeyi yaşamak nasıl bir his olacaktır? Kendiniz olma alışkanlığını tamamen kırmak için etki tepki gerçekliğinize veda edin ve gerçekliğin kuantum modeline kucak açın. İstediğiniz potansiyel bir gerçeklik seçin, düşünce ve duygularınızda ve gerçek olay meydana gelmeden önce onu yaşayın. İçsel evreninizi değiştirdiğiniz anda mutluluk, minnet, takdir veya herhangi bir ulvi duygu hissetmeniz için dış dünyanın size bir sebep sunmasına ihtiyaç duymadığınız düşüncesini kabul edebilir misiniz? Bedeniniz olayın mevcut anda gerçekleştiğini hissettiğinde ve zihinsel olarak odaklarınıza ve duygusal anlamda hissettiklerinize dayanarak bu duygu size de gerçek gibi gelmeye başladığında geleceği şimdi yaşamaya başlamışsınızdır. O olma halinde, o tecrübedeki şimdi anında olduğunuz anda kuantum alanında var olan tüm olası gerçekliklere bağlanırsınız. Bilindik duygularınıza veya beklentilerinize dayanarak geçmişte veya gelecekteyseniz kuantum alanının içinde barındırdığı tüm olasılıklara erişiminiz olmadığını erişiminiz olmadığını bilin. Bunun yalnızca entelektüel bir süreç olamayacağını unutmayın. Düşünce ve duygular tutarlı olmalıdır. Diğer bir deyişle bu meditasyon kafanızdan yaklaşık 30 santim kadar aşağı inip kalbe geçmenizi gerektirir. Kalbinizi açın ve hayranlık duyduğunuz ideal benliğinizi oluşturan özelliklerin bir kombinasyonuna sahip olduğunuz takdirde bunun sizi nasıl hissettireceğini düşünün. Bunun nasıl hissettireceğini bilemeyeceğinizi, çünkü tüm o özelliklere sahip olmanın ve o ideal benlik olmanın nasıl bir şey olduğunu asla yaşamadığınızı söyleyebilirsiniz. Benim yanıtım, bedeninizin bunu siz herhangi bir fiziksel delile ulaşmadan duyularınızdan önce yaşayabileceğidir. Eğer gerçekte hiç yaşamadığınız gelecek bir arzu yaşamanız da gerçekten ortaya çıkarsa, neşe, heyecan, minnet gibi ulvi bir duygu yaşayacağınızı kabul edin. Bu yüzden bu duygular sizin odaklanacaklarınız olacaktır. Yalnızca geçmişin kalıntıları olan duyguların esiri olmak yerine şimdi geleceği yaratmak için yüce duyguları kullanabilirsiniz. Minnet, sevgi vesaire gibi yüce duygular sizin arzu ettiğiniz olaylar çoktan gerçekleşmiş gibi hissettiren bir olma haline geçmenize yardımcı olur. Harika hissettiğiniz bir evredeyseniz o zaman kuantum alanınıza göndereceğiniz sinyal olayların çoktan olduğu yönündedir. Minnet duymak, duygusal olarak bedeninizi minnet duymanıza sebep olan şeyin çoktan gerçekleştiğine inandırır. Meditasyon, üç beyninizi devreye sokup koordine ederek düşünmekten olmaya geçmenize yardımcı olur. Ve siz yeni bir olma haline ulaştığınızda kim olduğunuzda daha eşdeğer davranmaya ve düşünmeye meyilli olursunuz. Belki de gerçek deneyim öncesinde minnet duymanın ya da teşekkür etmenin neden zor olabileceğini merak ediyorsunuz. Kimliğinizin bilinçaltı seviyesinde bir parçasına dönüşen ve şimdi alışkın olduğunuzun dışında hissedemediğiniz ezberlenmiş bir duyguyla yaşıyor olabilir misiniz? Eğer öyleyse belki de kimliğiniz dikkatinizi dağıtmak ve içsel duygularınızı değiştirmek için dışarıda dünyaya nasıl göründüğünüzün bir sorunu haline gelmiş olabilir. Bir sonraki bölümde bu uçurumun nasıl kapatılıp gerçek özgürlüğün sağlanacağını göreceğiz. Olumlu hissetmeniz için herhangi bir insana, şeye veya tecrübeye ihtiyaç duymaksızın içten bir minnet veya neşe hissettiğinizde veya geleceğe karşı derin bir sevgi duyduğunuzda o zaman bu yüce duygular geleceğinizi güçlendirmek için hazır bekleyeceklerdir.